Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Bugün sizler için güzel şöyle tavuklu bir nugget tarifi hazırlayacağım. Özellikle çocukların çok sevdiği, alışveriş merkezlerde yediği tarifin evde nasıl hazırlandığını hem ekonomik hem istediğiniz tatlarla tatlandırabileceğiniz güzel bir nugget tarifi olacak. Tavuklu olarak hazırlıyorum. 2 parça tavuk göğüs var burada. Kıymetli seyircilerim, birer tatlı kaşığı pul biber, köri, tuz, karabiber. Burada 4 dilim ekmeğimiz var. Tost ekmeği olur, bayat ekmek olur. Eldeki ve evdeki imkanlarınız neyse. Bir diş de sarımsak koyacağım. Yanında patates tava, mayonez, ketçap, barbekü sos. Burada galeta unu, yumurta ile mantoluyoruz. Sonra da yağda kızartıyoruz. Evde Oktay Usta sizler için tavuklu nugget hazırlıyor. Sevgili seyircilerim, nugget'ta 2 tane göğsü doğradım. 2 diş de sarımsak doğruyorum. Ekmeklerin kabuklarını aldım. Onları da doğradım, hazır hale getirdim. Şimdi tek seferde parçalayıcıdan geçirme imkanımız yok. Daha büyük haznesi olsa olabilir. Ama ev tipi olduğu zaman yeterli gelmez. Mutfakta da çareler tükenmez diyoruz. Doğramış olduğum tavuk etini, göğüs eti yalnız. Sadece göğüs eti bölümü, üzerindeki zarları filan temizlenmiş. Tertemiz bir vaziyette. Buranın üzerine şimdi sarımsağını koydum. 4 dilim ekmeği de ilave ediyorum. Evet, ekmek de geldi. Pul biber. Buraya köri, tavuğa çok yakışır. Güzel köriyi de koydum. Karabiber kırıyorum. Lezzetlendiriyoruz burada. Çocuklarımız neyi seviyorsa o baharatlardan ilave ya da çıkartma yapabilirsiniz. Önemli olan ev ortamında istediğiniz miktarları koyarak hazırlamak çok önemlidir kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tavuk etiyle sarımsak, ekmek hepsini güzelce burada bir harmanlayalım. Öyle güzel baharatlarıyla, sevgiyle buluştular. Bakın gördünüz mü? Gayet güzel. Hemen buraya şimdi parçalayıcıyı alıyorum. Buradan iyice karıştırdıktan sonra bir avuç getiriyorum. Şöyle burayı 2'ye paylaştıralım. Tamam, bu kadar yeterli. Hemen elimi siliyorum. Özür dilerim. Evet, şimdi sevgili seyircilerim, aparatı yerine takıyorum. Bıçakları, önce bıçağını koyalım ama. Çünkü malzemeyi koyduktan sonra koyamayız. Ondan dolayı söylüyorum. Ve şimdi parçalayıcıyı çalıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kısa zamanda elde hazırlanmış oluyor. Burası bir tavuk kıyması olmuş oluyor aslında. Baharatlarıyla, ekmeğiyle, her şeyiyle. Canım, hazır mısın? Ne durumdasın? Bir şey demiyor. Bakalım, kontrol edelim. Evet, gayet güzel olmuş. Şuradan bir parça alayım dikkatlice. Görelim. Çok güzel. Beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Sizler için Oktay Usta evde nugget hazırlıyor. Sarımsaklı, baharatlı. Tavuk nuggetlarımız şu anda hazır kıymetli seyircilerim. 10 dakika dinlendireceğim bu şekliyle. Ondan sonra yağlı kağıt arasında, streç filmde fark etmez. Eldeki ve evdeki imkanlar neyse bir parmak mesafede, yani 1 santim kalınlığında açacağız. Sonra da şekillerini verip paneleme bölümüne geçiyoruz. Ama şimdi bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Baharatlarla özdeşiyor. Buzdolabında beklettim. Streç film kapatalım çünkü sarımsaklı olduğu için dolabınızı kokutabilir sevgili seyircilerim. Elimi ıslatıyorum. Şöyle yağlı kağıdın arasında açacağız. Evet, ıslattım. Bir daha ıslatıyorum. Güzel, gayet güzel baharatların kokusu da geliyor. Kıymetli seyircilerim, şimdi buradan şöyle hemen topluyoruz. Topladıktan sonra direkt yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Şimdi yağlı kağıdın üzerine alınca burada elimizi ıslatacağız. Elimizi ıslatıp şöyle güzelce bir elimizle bastırarak yayıyoruz. Ama üzerine şimdi bir tane de yağlı kağıt kapatacağım. Diğer yağlı kağıt da geliyor. İkisinin arasında merdane ile 1 santim kalınlığına gelinceye kadar inceltiyorum.
merdane yardımıyla. Streç film de olur. Sevgili seyircilerim. Yağlı kağıt da olur. Kalıplarla keseceğim. Şekilli, isterseniz şekil verebilirsiniz. İsterseniz bıçakla kesebilirsiniz. Kalıbı olmayanlar bıçakla kessinler. Hemen kontrol ediyorum. Hemen hemen tamamlamak üzere. Evet. 1 santim kalınlığında olacak dedik. Açıyorum kağıdını. Canım ayrılır mısın? Sevgiyle ayrılıyor bakın. Görüyor musunuz? Kıymetli seyircilerim çok güzel oldu. Kıvamı da işte bu şekilde. Gayet güzel. Hoppa. Şimdi 2 metot var. Dondurucuya koymak isteyenler şeklini verdikten sonra dondurucuya koyup istediğiniz zaman çıkartıp kullanabilirsiniz. Ya da şimdi benim yapacağım gibi hemen kalıplarla keseceğim. Un, yumurta, galeta ununa sırasıyla batırıyorum sevgili seyircilerim. Yağın ateşini yaktım. Burada patateslerim var. Önce patatesi kızartıyorum. Sonra tavukları kızartıyorum ki çocuklar şöyle güzel bir tavuklu nugget ziyafeti yaşasınlar istiyorum. Sevgili seyircilerim, şimdi nuggetlarımız hazır. 30 adet çıktı. Önce patatesi kızarttım. Şimdi aynı yağda nuggetları kızartacağız. Çocuklarımız bir ziyafet yaşasın istiyoruz. Sevgili gençler, her şey sizler için. Yavrularımız, geleceğimiz, onlara böyle temiz yağda pırıl pırıl hazırlanmış lezzetler yedirelim. 30 adet çıktı kıymetli seyircilerim. Şimdi 2 tane yumurtayı kırdım, çırptım. Burası hazır. Buraya biraz un koydum. Şimdi dondurmak istiyorsanız böylece bir tabağa alıp kağıtla birlikte buzluğa koyun. Buz haline gelsin. Tamamen donduktan sonra poşetlerin içine toplayıp istediğiniz zaman çıkartıp çözülüyor. Un, yumurta, galeta unu üçlüsüyle nuggetlarınızı pişirebiliyorsunuz. Her vakit elimizin altında hazır oluyor. Bakın güzelce şöyle unladım. Unladıktan sonra çırpılmış yumurtaya atıyorum. Canım benim. Şöyle. Burada tek sıkıntı yumurtayı yumurtalarken şöyle çataldan yardım alabilirsiniz. Eliniz un ve tekrar yumurtaya değdiği zaman bu defa her yeriniz galeta unu olur. Bakın getiriyorum. Şimdi hiç ellerimizde kirlenmemiş olacak böylelikle. Her yeri böyle güzelce galeta unuyla şöyle çevirtire her yerini galeta unlayalım. Ondan sonra fazlasını alıyoruz ve yağ gitmeye hazır hale geldi. Şimdi hepsini aynı işlemi yapıyorum. Sıcak yağda kızartıyoruz. Mayonez, ketçap, barbekü sosa bandır, ye. Oktay Usta evde nugget tarifi paylaşıyor. Tavuklu kıymetli seyircilerim. Patatesi kızarttık. Şimdi nuggetlarımızı kızartmaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 180 derece ısısı olması gerekiyor yağın. Ne çok yüksek ne de çok düşük. Canım biraz yükselir misin lütfen? Patatesi çıkardıktan sonra biraz kapatmıştım ateşini. Şimdi hemen yükselir orası. 180 derecede nuggetlarımızı kızartıyoruz. Güzel bir sunum yapacağız inşallah. Yavrularımız evde bir ziyafet yaşayacaklar. Tertemiz yağda kızarmış, pırıl pırıl ev ortamında nugget tarifi Oktay Usta'dan. Evet, nuggetlarımız pişiyor. Buradaki püf noktası sürekli çevirmemiz lazım. Sürekli çevirmediğimiz takdirde bir tarafı kızarır, içi pişmemiş olur. Ondan dolayı söylüyorum. Böyle nar gibi kızaracaklar. Kızardıktan sonra havlu kağıdın içine alıyorum ki fazla yağlarını almış olalım. Çocuklarımıza, sevdiklerimize, ailemize böyle pırıl pırıl, tertemiz ve lezzetli bir nugget yedirmiş olalım. Altın sarısı oluncaya kadar kızartıyoruz. 30 adet çıktı. Dondurucuya koymak isterseniz dondurucuda bekletebilirsiniz. Dondurucudan sonra nasıl kullanacağız Oktay Usta derseniz hemen ondan da paylaşayım sizlerle. Çıkartın, bir yarım saat beklesin. Kendine geldiği zaman
Biraz yumuşadı mı yeterli olur. Ondan sonra un, yumurta, galeta unu üçlüsü. O sırada da onlar da buzlarından tamamen çözülmüş olur. Subhanallah. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler var. Şimdi servis vakti. Havlu kağıda mutlaka alalım ki fazla yağını almış olsun kıymetli seyircilerim. Şimdi burada patates, soslar, Allah ne verdiyse eldeki ve evdeki imkanlar ölçüsünde bugün sizlere bir tarif paylaşmaya çalıştım kıymetli seyircilerim. İnşallah faydalı olmuşumdur. Sizler de kanalıma abone oluyorsunuz. Bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sofralarınız bereketli olsun. Oktay Usta mutfağında her vakit sizler için lezzetler, tarifler paylaşmaya devam edecek. Web sitemden de takip edebilirsiniz. oktayusta.com adresinden tariflerimize de ulaşabilirsiniz. 6 dilde İngilizce, Arapça, İspanyolca, farklı diller videolarımızın altında mevcut. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık efendim.